Esenlikler değerli Öntürk Dergi takipçilerimiz. Bu haftaki konuğumuz Sinop Üniversitesi'nden eski çağ tarihi uzmanı Profesör Doktor Ekrem Memiş. Öntürk Akademisi'nin de çok değerli bir üyesi olan Sayın Memiş, 17 Mayıs 1956 tarihinde Tokat Niksar'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Niksar'da, lise öğrenimini Turhal'da tamamladı. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktora programlarına yine bu üniversitede devam ederek 1983 yılında tarih doktoru oldu. İngilizce ve Almanca dillerinin yanı sıra bilim dili olarak da Hititçe biliyor. Sayın Ekrem Memiş'e ait ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış pek çok makale ve tebliğin yanı sıra eski çağ Türkiye tarihi, İskitlerin tarihi, tarih metodolojisi, tarihi coğrafyaya giriş, tarih boyunca Orta Doğu Anadolu ilişkileri, eski çağ tarihinde Doğu-Batı mücadelesi, Filistinlilerin kökeni ve tarihi, Türk kültür tarihi, genel tarih, Orta Doğu sorunları ve Türkiye, Türk dünyası tarihi, eski çağda Türkler, eski çağda yaşanmış büyük aşklar, Troya ve Troyalılar, kaynayan kazan Orta Doğu, eski çağ medeniyetleri tarihi, İsrail nereye koşuyor, Amurrular, Arapların en eski ataları, eski çağda göçler, eski İran tarihi, Medler, Persler, Partlılar, eski çağda Mezopotamya adlı betikleri bulunmaktadır. Şimdi Ekrem hocamızdan bizlere Sümerlerin kökeni, kimliği ve dünya medeniyetine katkıları hakkında bazı bilgiler vermesini isteyeceğiz. Hoş geldiniz, onur verdiniz Ekrem Bilgem. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Ayşe Hanım. Öncelikle bu söyleşiye katılmayı kabul ettiğiniz için Öntürk Akademisi adına size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Sayın Bilgem, Sümerler Mezopotamya'ya ne zaman, nereden ve niçin geldiler? Beraberlerinde hangi kültür unsurlarını getirdiler? Mezopotamya'ya geldikten sonra hangi yeniliklerin altına imza attılar? Şartlar son derece müsait olmasına rağmen niçin büyük bir imparatorluk kuramadılar? Din faktörünün Sümer siyasetinde ve Sümer toplum yapısı üzerinde ne gibi yansımaları olmuştur? Şimdi bunları sizden dinleyelim. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Bunları ben en kısa süre içerisinde topluca vermeye çalışacağım. Sümerler Mezopotamya'ya yaklaşık olarak milattan önce 3500'lerde göçmen olarak geldiler. Altını çiziyorum. Göçmen olarak geldiler. Mevcut bulgulara göre Sümerlerin Hint Okyanusu üzerinden Basra Körfezi kıyısına geldikleri ve oradan Güney Mezopotamya topraklarına giriş yaptıkları anlaşılmaktadır. Aslında Sümerlerin göçmen olarak geldikleri Güney Mezopotamya toprakları o dönemde Dicle ve Fırat nehirlerinin sebebiyet verdiği bataklıklarla kaplıydı. Fakat Sümerler yine de yerleşmek için iklimi ılıman olan bu bölgeyi tercih etmişlerdir. Sümerlerin geldiği yer, yani onların asıl vatanları Orta Asya'dır. Ancak onlar bölgede yaşanan hızlı nüfus artışı, iklimsel değişiklikler, otlak yerlerinin yetersizliği ve iç çekişmeler nedeniyle yurtlarını terk etmek ve kendilerine yeni bir yurt bulmak zorunda kalmışlardır. Nihayet onlar az önce de ifade ettiğim gibi milattan önce 3500'lere doğru Mezopotamya topraklarına ayak basmışlardır. Bilim insanları Sümerleri Batı Türkistan'dan Aşkabat yakınlarındaki Anav kültürünün Mezopotamya'daki temsilcileri olarak kabul ederler. Milattan önce 4000-1000 yılları arasına tarihlenen Anav kültürü en eski Türk kültürlerinden biridir. Bu kültürün en önemli özelliği ziraat ile hayvancılığın bir arada yürütülmesidir. Doğrusunu söylemek gerekirse Türkler
günümüzde de bu geleneği, yani ziraatle hayvancılığı bir arada yürütme geleneğini devam ettirmektedirler. Sümerler Mezopotamya'ya çömlekçi çarkı, silindir mühür ve yüksek mabet gibi yeni bir takım kültür unsurlarını getirdiler. Bakın bunlar çok önemli. Çömlekçi çarkı. O güne kadar çömlekler elde yapılıyor ve bunlar fırınlarda pişiriliyordu. Ama şimdi çömlekçi çarkı devreye girdi. Daha az zamanda, daha çok, daha kullanışlı, daha sağlam çanak çömlekler imal edilmeye başlandı. Bu önemli. Başka bir yenilik silindir mühür. Mülkiyetin işareti ve yüksek mabet. Çünkü onlar Tanrı'ya yakın olabilmek için mabetlerini yüksek yerlere yapıyorlardı. Geldikleri bölgede dağlara yapıyorlardı ama şimdi yeni vatanlarında öyle dağ tepe yok. Düz arazi var. Onun için onlar yığma toprak tepeler oluşturdular. Mabetlerini o yapay tepelerin üzerine bina ettiler. Bunlar getirdikleri. Ama bir de geldikten sonra yaptıkları var. Gerçekten onlar Mezopotamya'ya geldikten sonra da birçok önemli yeniliğin altına imza atacaklardır. Bu yeniliklerin başında şehir kültürü gelmektedir. Gerçekten onlar o zamana kadar köy kültürünü yaşamakta olan Mezopotamya'ya şehir kültürünü getirmişler ve ilk kentleri kurmuşlardır. Daha sonra bu kentlerin her biri bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Gerçek olan şudur ki, dünya tarihinde ilk kentler ve kent devletleri Mezopotamya topraklarında Sümerlerle birlikte ortaya çıkmıştır. Eridu, Ur, Uruk, Lagash, Umma, Şuruppak, Nippur ve Kiş bu kent devletlerinin önde gelenleri arasında sayılabilir. Sümerlerin tarihini aydınlatan binlerce yazılı belge, çivi yazısıyla yazılmış olan binlerce belge ve çok sayıda arkeolojik malzeme vardır. Bu belgelerden öğrenildiğine göre Sümer şehir devletlerinin her birinin ayrı bir tanrısı vardı. Düşünün, her bir kentin bir tanrısı var. Sümerler bu şehir tanrılarına az önce de ifade ettiğim gibi tepeler üzerinde mabetler inşa ediyorlardı. Vatandaşlara ait özel evler bu mabedin etrafında kümeleniyor. Sonra şehrin etrafına yine müşterek emekle bütün vatandaşlar emeklerini birleştirerek bir koruma duvarı, bir sur inşa ediyorlardı. Sümerlerin inanışına göre yeryüzündeki bütün topraklar, bütün yaratıklar, bütün varlıklar, aklınıza ne gelirse hepsi tanrılara ait. Fakat Tanrı'ya ait olan toprakların verimli hale getirilebilmesi için öncelikle bataklıkları kurutmak, suları kanallarda toplamak gerekiyordu. Bütün bu büyük ve zor işleri ancak müşterek emekle başarabilirlerdi. İşte bu yüzdendir ki, şimdi dikkat edin, rahiplerin gözetiminde, yani din adamlarının nezaretinde bütün şehir halkı birlikte kanallar açıyorlar, toprağı birlikte ekiyorlar ve elde edilen ürünleri yine birlikte topluyorlardı. Alman bilim adamı Schmökel'e göre Sümerlerin kurduğu bu küçük şehirler bir çeşit ilkel sosyalizm ile idare ediliyorlardı. Fakat
Bu sosyalizm gücünü Tanrı'dan aldığı için Mezopotamya'da Sümerlerle başlayan bu rejime mabet sosyalizmi ya da teokratik sosyalizm, yani dine dayalı sosyalizm denilmektedir. Bu sistem gereğince her vatandaş topraktan elde ettiği ürünleri, yetiştirdiği hayvanları, avladığı avları ve hayvanlardan elde ettiği et ve süt ürünlerini mabede teslim etmek zorundaydı. Mabette görev yapan rahip memurlar toplanan bu ürünleri her ailenin ihtiyacı oranında paylaştırıyorlardı. İhtiyaç fazlası ürünlerle de taş, kereste ve maden gibi memlekette mevcut olmayan maddeler komşu ülkelerden takas yöntemiyle satın alınıyordu. Demek oluyor ki Sümerler'de mabet sadece dinin değil, ekonominin de merkeziydi. Sümerler bu ilkel sosyalizmin doğal bir sonucu olarak çok geçmeden milattan önce 3200'lerde yazıyı da icat etmeyi başardılar. Zira rahipler her vatandaşın mabede getirdiği malı kil tabletler üzerine ancak kendilerinin anlayabileceği şekilde kaydediyorlardı. Bu bir çeşit resim yazısıydı. Fakat zaman içinde ürünlerin çeşidi ve miktarı artınca bu resimlerle kaydetme yöntemi kifayet etmemeye başladı. Resimlerin yerini yavaş yavaş şekiller ve çizgiler aldı. Yaş kil üzerine üçgen uçlu bir kamışla yazılan bu yazının işaretleri çiviye benzediği için modern araştırıcılar tarafından çivi yazısı olarak adlandırılan yazı sistemi böyle ortaya çıktı. Yüzlerce işaretten oluşan ve hece esasına dayanan bu yazının dili Sümerce olduğu için çivi yazısının Sümerler tarafından icat ettiği anlaşıldı. Sümerlerin icadı olan çivi yazısı doğuda İran'dan, batıda Anadolu ve Akdeniz'e kadar yayılmış ve milattan önce 1. yüzyıla kadar uzanan yaklaşık 3000 yıllık zaman dilimi içerisinde çeşitli kavimler tarafından kendi dillerini ifade etmek için kullanılmıştır. Yapılan araştırmalara göre dünya tarihinde ilk kez yazıyı icat etmek suretiyle ismini dünya tarihinin ölümsüzleri arasına yazdırmayı başaran Sümerlerin dili Ural-Altay dilleri gibi bitişken dillerdendi ve bu dil Türkçe'ye akrabaydı. Çünkü Sümerce'de bütün kelimeler Türkçe'de olduğu gibi tek heceden ibaretti ve heceler birleştirilerek diğer kelimeler türetiliyordu. Ayrıca yine Türkçe'de olduğu gibi bütün cümlelerde özne başta, yüklem de sonda yer alıyordu. Sümerce'nin Turani bir dil olduğunu, yani Türk dili olduğunu ilk ortaya atan Fransız dil bilimci ve arkeoloğu Profesör Lenormand olmuştur. Adı geçen bilim insanı 1881 yılında Paris'te düzenlenen Oryantalistler Kongresi'nde sunmuş olduğu tebliğinde Sümer tabletlerini deşifre ettiğini ve
bu tabletlerin dilinin Turani dillerden olduğunu açıklamıştır. Fransızların ünlü ediplerinden biri olan Ernest Renan bu fikre şiddetle karşı çıkmış ve barbar Türkler insanlığın ilk medeniyetini kurmuş olamazlar diyerek vatandaşına tepki göstermiştir. Bu sert açıklama batılı bilim insanlarını da etkilemiş olmalı ki bundan sonra Sümerler üzerine yapılan çalışmalarda bu kavim için Asyanik, Semitik olmayan ya da Hint Avrupalı olmayan gibi kaçamak ifadeler kullanılmaya başlanmıştır. Fakat hemen belirtmek lazımdır ki her türlü engellemeye rağmen Sümerlerin Türklerle akraba olması gerektiğini ileri süren batılı bilim insanlarının sayısı hiç de az değildir. Başta az önce adını zikrettiğim Lenormand olmak üzere Vance, Kramer, Dixon, Durant, Feld, Woolley, Hommel, Landsberger, Müller, Child, Eberhard, Rassonye gibi bilim insanları ilk akla gelenler arasındadır. Türk tarihçi ve araştırmacılarından Zeki Velidi Togan, Adile Ayda, Osman Nedim Tuna, Mebrure Tosun, Bahaeddin Ögel, Orhan Türkdoğan, İbrahim Kafesoğlu, Yılmaz Öztuna, Muazzez İlmiyeçi, Şemsettin Günaltay, Atakişi Celiloğlu Kasım, Reha Oğuz Türkkan gibi tanınmış simalar da yazmış oldukları kitap ve makaleler vasıtasıyla Sümerlerin Türklerle bağlantısını ortaya koymaya çalışmışlardır. Ben de 40 yılı aşkın bir süredir yapmış olduğum çalışmalarda başta Sümerler olmak üzere daha birçok Proto-Türk kavmi ile ilgili görüş ve düşüncelerimi belgelerin ışığında dile getirmeye çalıştım. Dil benzerliği ya da dil ortaklığı dışında Sümerlerle Türkleri birleştiren başka hususlar da vardır. Örneğin Sümerlere ait mezarlarda bulunan kafa tasları ve iskelet bakiyeleri bu kavmin tıpkı Türkler gibi yuvarlak kafalı, orta boylu ve geniş omuzlu olduğunu göstermiştir. Nitekim Sümerlerden kalan heykeller de bu durumu aynen teyit etmektedir. Bundan başka Sümerler Anu, Enlil ve Ea isimli tanrılara tapıyorlardı. Bunlardan gökyüzünü temsil eden Anu'ya daha büyük saygıları vardı ki Türkler de İslamiyet öncesinde gök tanrıya taparlardı. Sümerler milattan önce 3500-2350 yılları arasına rastlayan dönemde Mezopotamya'da gerçekten büyük bir medeniyet meydana getirdiler. Fakat ne gariptir ki coğrafi şartlar son derece uygun olmasına rağmen merkezi anlamda büyük bir devlet kuramadılar. Tam tersine onlar şehir devletleri halinde yaşamayı tercih ettiler. Merkezi bir devlet kuramamalarının önde gelen nedenlerinden biri bu şehirler arasında yaşanan ve bitmek tükenmek bilmeyen hakimiyet mücadeleleri olsa gerektir. Milattan önce 2500'lerden itibaren Mezopotamya, Akatlar, Asurlular,
Babilliler ve Kaslar gibi çeşitli kavimlerin de yurdu olacaktır. Fakat adları geçen bu kavimler de yüksek Sümer kültürünü büyük ölçüde benimseyeceklerdir. Demek oluyor ki en eski kavimlerden biri olan ve Türkçe'ye akraba bir dil konuşan Sümerler, Mezopotamya'ya şehir kültürünü getirdikleri gibi tarihi devirlerin başlamasını mümkün kılan yazıyı da icat etmişlerdi. Mezopotamya'nın coğrafi şartlarının zorlaması neticesinde emekte ve nimette müştereklik esasına dayanan ve batılı tarihçiler tarafından teokratik sosyalizm ya da mabet sosyalizmi olarak adlandırılan rejimi meydana getirenler de onlardır. Bir başka ifadeyle tarihteki ilk sosyalist rejimin mucidi Sümerlerdir. Yine Mezopotamya'da milattan önce 2650-2550 yıllar arasına tarihlenen Er-Sülaleler II devrinde Sümer kentlerinde din ve devlet işleri birbirinden ayrılarak dünya tarihinin ilk laik devlet sistemi meydana getirilmiştir. Bu yetki paylaşımından sonra Lugal unvanını taşıyan krallar sadece devlet işleriyle uğraşmışlar, din işlerini ise tamamıyla rahipler sınıfına bırakmışlardır. Görülüyor ki günümüz dünya devletlerinin büyük bir bölümünün benimsediği laik devlet sisteminin ilk yaratıcıları yine Sümerler olmuştur. İlk eğitim kurumlarını hizmete açmanın yanı sıra gelenek hukukunu yazıya geçirerek ilk yazılı kanunları meydana getirenler de onlardır. Urukagina kanunları, Urnammu kanunları, Anaitishu kanunları ve Lipitishtar kanunları Sümerce olarak kaleme alınmış olan kanunlardır. Milattan önce 1750'lerde Babil kralı Hammurabi tarafından yazdırılan ve onun adını taşıyan kanunların ilham kaynağı işte bu Sümer kanunları olmuştur. Ayrıca Sümerler sütun, kemer ve kubbe gibi Batı dünyasına ancak binlerce yıl sonra girmiş olan mimari ögeleri günümüzden 5000 yıl önce başarıyla kullanmışlardır. Başka bir anlatımla tarihte ilk kemer ve kubbe Sümerler'de görülür. Sümerlerin dünya medeniyetine yaptıkları hizmet ve katkılarla ilgili olarak daha yüzlerce örnek verilebilir. Fakat zamanı iyi kullanmak adına şu ana kadar verdiğimiz örneklerin yeterli olduğunu düşünüyor ve son olarak şunu vurgulamak istiyoruz. Modern dünyamızda yaşayan toplumlar aslında Sümerlere çok şey borçludurlar. Ayrıca şu hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Madem ki Sümerler Türktür ve yazıyı da onlar icat etmiştir, o halde şu cümleyi kurmamızın hiçbir sakıncası yoktur. Tarih Türklerle başlar. Aynen öyle efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Az ama çok öz bir sunum oldu hocam. Evet. Tekrarını Ben de istiyoruz. aynı kanaatteyim. Çok teşekkür ederim. Tekrarını da istiyoruz. Başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İnşallah. İnşallah. İyi akşamlar.